Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle size kanalımda neler olacak, kısaca bunlardan bahsetmek isterim. Çeşitli tarot açılımları olacak, çeşitli sorular soracağız ve tarot açılımlarında bulunacağız. Doğal taşlarla ilgili bilgiler olacak. İşte hangi doğal taş ne için kullanılır, nasıl kullanılır, işte şekillerine göre doğal taşlar. Aynı zamanda burçlarla ilgili de bilgiler vereceğim size. Doğal taşlarla ve burçlarla, yağlarla, bitkilerle bunlarla ilgili çeşitli videolar gelecek. Yine tabii tarot açılımlarımız da olacak. Bugün şöyle bir tarot açılımıyla başlamak istiyorum. 3 tane doğal taşım var ve ben bu videoyu izleyenlerin niyetine 3 tane deste oluşturdum. Bir tanesinde kaplan gözü taşımız, birinde sitrin, birinde de pembe kuvars var. Bunları seçenlerin niyetine kısa bir açılım yapacağım her birinden. Şimdi ben birkaç dakika sessiz kalacağım. Yani birkaç saniye sessiz kalacağım. Ve sizden yoğunlaşarak hangi taş size kendine çekiyorsa o desteği seçmenizi isteyeceğim. Şimdi lütfen yoğunlaşarak seçimlerimizi yapalım. Evet, seçtiysek öncelikle kaplan gözünü destemizle başlayacağız. Şöyle taşımızı kenara koyuyorum ve açılımı yapıyorum. Evet, güzel kartlar geldi. Ee, Özellikle budala kartı mesela benim çok sevdiğim bir kart aslında. Güzel bir açılım bence. Ben baktığım zaman kartlardan bir mücadele enerjisi alıyorum. Yani şöyle diyeyim, normal yaşantınızda umursamaz tavırlı, tutkulu ve iyimser bir insan gibi gözüküyorsunuz dışarı karşı. Ama aslında hayatınız iniş ve çıkışlarla dolu. Siz de bunun farkındasınız. Bunu nasıl anlayabiliriz? Kısaca bir ondan da bahsedeyim. Budala kartı sizin umursamaz gözüktüğünüzü dışarıya karşı gösteren bir kart. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza, ailenize karşı umursamaz, böyle sanki hiçbir şey takmıyormuş gibi bir tavır sergiliyorsunuz. Ama aslında içten içe öyle bir insan değilsiniz. Biraz da sorumluluktan kaçan bir yapınız var. Bu umursamazlık davrandığınızdan dolayı olabilir. Ama önümüzdeki günlerde kaçtığınız bir sorunu artık çözmek zorunda kalacaksınız. Yani gerilere attığınız bir sorunu farkına varıp bunu hani çözmek yoluna girmek zorunda kalacaksınız. Çünkü ortada bir yanlışın olduğunu fark edeceksiniz ve bu yanlışı artık düzeltmek isteyeceksiniz fark ettiğiniz için. Ve bu olay birkaç ay içinde olacak. O zaman geldiğinde de bu mücadele içine gireceksiniz. Ve hiç yani kaçmanıza da gerek yok aslında. Çünkü mücadelede, yani yapacağınız mücadelede aslında evren sizin yanınızda olacak. E, Bu mücadeleye girdiğinizde yani hiç taviz vermeden kendinize tamamıyla güvenerek gireceksiniz. Çünkü aslında bu güce ve cesarete sahipsiniz. Ya kartlar da bunu söylüyor. Yani siz büyük bir özgüvenle gireceksiniz ve bu içinizdeki gücü ve cesareti göreceksiniz. Bu mücadelede bu açığa çıkacak. Aynı zamanda dediğim gibi evren de sizinle beraber bu savaşınızı, bu mücadelenizi destekliyor. Yani asla bu çıktığınız yolda, ki dediğim gibi birkaç ay içinde olacak bu olay. Bu işte yanlışa karşı durmanız, bu haksızlığa karşı gelmeniz birkaç ay içinde olacak. Yani asla, kartlar diyor ki bu yolda asla geriye bakmayın. Bu verdiğiniz savaşta, mücadelede ilerleyin. Evren de sizin yanınızda zaten diyor. Sadece kendinize, içgüdülerinize, hislerinize güvenin ve o şekilde yolunuza devam edin diyor. Hiç korkarak asla geriye bakmayın. Ve bu mücadeleye, bu savaşı verdikten sonra da yani değişeceksiniz. Daha böyle sorumluluk alabilen, işte bu umursamaz tavrınızı da aslında biraz kenara bırakacaksınız. Kaplan gözünü seçenler için bu şekilde bir açılımımız geldi. Aslında yani kaplan göz taşına da gayet uyan bir açılım oldu. İşte taşların enerjisi, kartların enerjisi çok önemli gerçekten.
Evet, şimdi sitrin taşını seçenler için açılımımızı yapalım. Şunu şöyle alalım. Evet. Yine burada da bir mücadele sonrası bir yorgunluk var. Yani bir önceki destede bir mücadele veriliyor. Burada da bu desteği seçenler de böyle bir savaştan çıkmış. Sanki bir mücadele vermiş ve bundan çıkmış ve yorgun düşmüş. Ama bu mücadeleyi ben bu sefer burada daha çok maddi anlamda düşünüyorum. Yani iş yaşantısı, iş hayatında bir savaş vermişsiniz ve yorulmuşsunuz gibi düşünüyorum. Yani hem iş hayatı hem işte aile, arkadaşlar, yani hayatınızın her alanında herkese vakit ayırmaktan yorgun düşmüşsünüz. Bu enerjinizi çok düşürmüş. Bakın Kılıç Dörtlüsü kartından bunu anlayabiliriz. Yani biraz bir durmanız, bu yorgunluğunuzu atmanız gerekli. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacınız var. Çünkü dinlenmelisiniz. Yeni bir yola çıkacaksınız. Yeni bir atılım gerçekleştireceksiniz. Bu yüzden artık biraz dinlenmeniz, biraz durmanız gerekiyor. Bu yeni çıkacağınız yol, yani bu dinlendikten sonra çıkacağınız, size gelecek olan yolda e, maddi olarak bir getiri sağlayacağını düşünüyorum bu yolun sonunda size. Yani aslında yolun başındasınız. Dinlendiğiniz zaman o yolu devam edecek gücünüzü, o yolu tamamlayacak gücü toplayacaksınız. Bu yolda da siz de asla geriye bakmayın. Sadece zekanıza, aklınıza güvenin. Onu kullanarak devam edin. Yani mantık yolunda devam etmeniz gerekiyor. Bu kartı, bu desteği seçenler daha doğrusu çok ciddi bir iş ahlakına, iş disiplinine sahip olduğunu düşünüyorum. Yani iş hayatında çok güvenilir, detaylara önem veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Yine taşla çok uyumlu bir deste geldi. Sitrin taşı da böyle işte iştir, başarıdır, maddi anlamdır taşıyan bir taş. Bu açılımda tamamıyla maddiyat enerjisi verdi bana. Maddiyatın bir mücadele sonrası, bir savaş sonrası yükselici enerjisini verdi. Ee, Dediğim gibi iş hayatınızda yani çok detaylara önem veren, güvenilir bir insansınız. Genelde zor işleri halledersiniz. Hem hayatınızda da bu şekilde, hem işte iş hayatınızda da, işte aşk hayatınızda da zor işleri halleden insanlardansınız. Ama bu söylediğim yolda bu iş gerçekten çok zor olacak, ama bu işi hallettikten sonra da çok büyük bir mutluluk ve haz duyacaksınız. Ve geriye dönüp baktığınızda çok akıllı kararlar verdiğinizi göreceksiniz. Yani kendinizle aslında gururlanacaksınız. Kendinizi takdir edeceksiniz bu yolun sonunda. Ve en sonunda da zaten bittiğinde de bu yaptığınız, hallettiğiniz işin meyvelerini topluyor olacaksınız. Yani çok büyük bir rahata, refaha ereceksiniz. Ben yine bu açılımı hani iş hayatı olarak düşünüyorum. Ama eğer hani çalışmayan, okuyan insanlar, yani okuyan kişiler şu an bu desteği seçtiyse, yine okuduğu bölüm ya da şu an yaptığı, düşündüğü işler ona hani büyük bir getiri, maddi getiri sağlayacak gibi. Ve sonunda da yani rahata erecek. Yani o yolu, o savaşı asla bırakmayın diyen bir deste var karşımızda. Bu da bu şekilde sitrini seçenler için. Şimdi bir de pembe kuvarsa bakalım. Bu destede de çok güzel kartlar geldi gerçekten. Özellikle baş rahibe ve büyücü kartları yani benim en sevdiğim kartlar arasında. Özellikle büyücü. Evet. Yani bu desteği seçenlerin de yapmak istediği bir girişim var. Bu bir konuşma olabilir, bir iş girişimi olabilir.
Böyle bir hani bir girişim, bir konuşma var ama beklememiz gerektiğini söylüyor kartlar bize. Baş rahibe kartı bunu söylüyor. Yani diyor ki hani sadece biraz sakin olun, biraz durulun ve bu istediğiniz işte girişimdir, konuşmadır, artık hani ne yapmak istiyorsanız bunun için biraz sakin olun ve bekleyin diyor. Aynı zamanda da büyücü kartıyla da evrenin sizin yanınızda olduğunu, bu olayları desteklediğini söylüyor. Yine bu kartı, yani bu desteği seçenler için ben sezgileri güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hislerinizi dinlerseniz şu an hani biraz beklemeniz tam da zamanı olmadığını hissedebilirsiniz. Dediğim gibi işte biraz sakin olup beklersek, evrenden de gelen işaretleri aynı zamanda hani dinlersek, hislerimizi dinlersek zaten doğru zaman geldiğinde harekete geçeceğinizi anlıyorum bu açılımda. Ee, Bu arada biraz da yorulmuş olabilirsiniz. Yani hayatın belki koşuşturması içerisinde biraz bir yorgunluk seziyorum sizde. Yani bir önceki açılımdaki bir yorgunluk gibi olmasa da yine bu kartı seçenlerde de böyle hafif bir hayat yorgunluğu seziyorum. Biraz sizlerin de hani dinlenmeye ihtiyacınız var. Belki bu tek başınıza da olabilir. Veya sizin enerjinizi yükselten bir insanla da olabilir. İşte ailenizden birisiyle de olabilir. Ama yani kesinlikle dinleneceğiniz bir tatil olsun. Yani kendinize dinlenecek bir zaman ayırın. Belki bir gün, belki 2 gün, belki yarım gün bile olabilir. Yani sadece biraz dinlenmeniz lazım. Ee, Yani böyle insanlardan, yaptığınız işlerden biraz uzaklaşıp kafanızı dinlemeniz gerekiyor. Hatta belki size bu konuyla ilgili yapılacak bir sürpriz bile olabilir. Yani birisi gelip size hadi gidiyoruz, hadi biraz dinleneceğiz deyip sizi götürebilir. Öyle bir teklif, öyle bir olanak da gelirse size bunu mutlaka kabul edin. Çünkü gerçekten buna ihtiyacınız var. Biraz kafanızı toplamaya, yani belki de bu işte baş rahibe size durun ve birazcık dinlenin, hani biraz bekleyin diyor. Belki de o beklemeyi o alanda, o huzurlu alanda, o tatil zamanında yapabilirsiniz. Bir de hani olaylara biraz duygusal yaklaşıyor bu kartları, bu desteği seçenler. Kılıç Kraliçesi bize bunu gösteriyor. Biraz duygusal yaklaşıyorsunuz olaylara karşı. Hani bunu artık biraz kenara bırakmanız lazım. Biraz hani duygusallığınızda değil de biraz mantık çerçevesinde daha realist olarak kararlar almanız gerektiğini söylüyor kartlar. Yani hayata ve hayatın getirdiği olaylara, sizin çevrenizde olan olaylara biraz daha akıllıca, netçe ve dürüstçe bakmanız için uyarı yapıyor aslında. Yani mantığına üzülebilirsin artık diyor. Belki de bu zamana kadar da üzüldün diyor. Ama artık biraz daha realist, biraz daha mantıkçı bakman gerekli hayata ve olaylara diyor. Bu destemiz de bu şekildeydi. Yani bütün desteler aslında üstüne koyduğunuz doğal taşlarla çok uyumlu çıktı. Umarım sizin de aklınızdaki sorulara birazcık cevap vermiş olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Gelecek videoları görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Açılımını yapmamı istediğiniz sorular varsa, konular varsa açıklama kısmında bıraktığım Instagram adresimden de bana ulaşıp söyleyebilirsiniz. O konularda da tarot açılımları yapabilirim. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.